Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde Medict ile TVC Sağlık, TVC Health kuşağında birlikteyiz. Plastik cerrahi, estetik cerrahi, milyonlarca insanın sağlık açısından, güzellik açısından iki kavramı bir araya getirdiği her alanda düşündüren ve onları tedaviden operasyondan operasyona, doktordan doktora ve bazen de ülkeden ülkeye, kıtadan kıtaya sürükleyen şey. Doğru tedavi için, doğru ameliyat için, doğru doktor için denizler aşılır mı acaba? Kilometrelerce, binlerce kilometre uçulur mu? Bunun arkasında kocaman bir evet cevabı var ama neden? İşte bunu konuşmak lazım. Plastik cerrahi alanında bu hafta konuğum özellikle farklı operasyonları bize getirecek olan, bunların arkalarındaki Türkiye'nin adımlarını, nelerin nasıl yapılabildiğini, hangi operasyonların gözde olduğunu ve en önemlisi de plastik cerrahi alanında doğru bilinen yanlışları, yanlış bilinen doğruları örnekleriyle, bütün farklı operasyonlarıyla bize anlatacak olan bir konuğum olacak. Profesör Doktor Tonguç İsken. İşte Medict ile TVC Sağlık, TVC Health başlıyor. Evet, merhabalar. Merhaba hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Kusura bakmayın, bu hocam aslında bir ODTÜ'lü hocamı değil ama biz gazetecilerin bir türlü vazgeçemediği, doktor gördüğünde hocam lafı, böyle sizin için de rahatsızlık vermeyecekse öyle devam edelim. Profesör Doktor Tonguç İsken, hoş geldiniz TVC Sağlık programına. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Şimdi hocam girişteki konuşmayı, sunuşumu dinlemişsinizdir. Bir sağlık, arkasında tabii güzellik, bambaşka kaygılar da var ama önemli olan bir sağlık kaygısı var. Bunun için böyle kilometrelerce, binlerce kilometre gitmek, denizler aşmak, doğru doktorun, doğru operasyonun peşinde. Bunun anlamı ne? Bütün bunlara baktığımızda, çünkü Türkiye bu doğru operasyonlar, doğru doktorlar için doğru adres gibi dünyada öne çıkan bir yer oldu. Türkiye neden gözde oldu? Önce böyle başlayabilir miyiz? Evet, Türkiye neden gözde? Hatta siz de sıralarken okyanuslar aşılır mı dediniz. Ben de kendi kendime sordum, aşılır mı diye. Aslında eğer doğru ise tereddüt etmeden aşmak gerekir. Çünkü konu eğer bir ameliyat ise ve bir seçim yapılacaksa doğru tercih neredeyse onu bulmak lazım. Çünkü bir defa şans olur. Yani bir şeyi bir defada doğru bir şekilde elde etmek gerekir. O sebepten dolayı da neresi ise doğru olduğuna inanılan yer ya da kişi orası olması gerekir. Bir de neden Türkiye sorusu vardı tabii. Hemen bunun arkasından gelen kısmı. Tabii bunu büyük mutlulukla söyleyeyim. Türkiye'de tıp oldukça ileri. Birçok Avrupa ülkesinden kıyas olarak söylüyorum. Beraberinde kulvarındaki birçok ülkeden çok ileri. Tabii plastik cerrahinin daha da özel bir yönü var bu konuda. Plastik cerrahi dünyadaki yeri oldukça üst sıralarda. Bunun önemli kriterlerinden bir tanesi plastik dünyadaki bilimsel çalışmalar, araştırmalar, belli ameliyat yöntemleri vesaire gibi konulardır. Bu konuda dünyada Türkiye 3. 4. sırada yer alır. Oldukça iddialı bir sıradır. Yani burada 1. sırada Amerika vardır. Onun arkasından 2-3 ülke değişir. Türkiye'de genelde bu sıralamada 3. 4. sırada sayılabilir. Yayın sıralamasında evet, bilimsel. Çok. Yayın sıralaması dediniz değil mi? Pardon, sesinizi kaçırmak istemiyorum. Bilimsel bu ameliyat teknikleri, bilimsel çalışmalar konuyla ilgili, yani bilimsel birikim, bu da eşittir. Tabii şu anlama geliyor. Bu konuyla ilgili her türlü nitelik, başarı anlamına geliyor. Bunu iftiharla paylaşayım sizinle. Bu da sağlık turizmi denilen alanda Türkiye'yi gözde bir rota olarak öne çıkartıyor. Çünkü bu yayınların sahiplerinin çoğunun da Türkiye'de olduğunu, Türkiye'yi öne çıkartan yayınların sahiplerinin de Türkiye'de olduğu varsayımından yola çıkarak o zaman Türkiye'nin bir sağlık turizmi rotası olmasını da garipsememek gerekiyor. Hemen öne getiriyor diğer saydığınız ülkelerin arasında. Ve değil mi?
Kesinlikle. Tabii bu bir analiz olarak baktığınızda güçlü yönlerimizden biri sağlık olunca ülkenin, Hı hı. hep bunlardan bir tanesi tabii genelde sağlık, özelde estetik plastik cerrahi Hı diyeyim. hı. Öyle olunca da bu alanı öne çıkartma ülkenin de politikası içerisinde var şu anda Türkiye'nin. Öyle olunca da tabii bu da içini doldurduğunuz zaman da bir oranda buna karşılık talep de alıyorsunuz. O yüzden şu anda sağlık alanı ile ilgili uluslararası bağlamda Türkiye çok önemli bir yerde ve işin güzel kısmı da çok hız kesmeden yükselen bir ivmeye sahip. E, bu da doğru tercihler, doğru yöntemler kullanıldığını düşündürüyor. Sonuca bakıldığı zaman. Bir Evet. şeyin sonucudur en önemli. Sağlık alanında uluslararası operasyonları ve tecrübesiyle öne çıkan Medict, sponsorumuz olan Medict gibi kuruluşlarda ve Medict örneğinde olduğu gibi de hastaları hani kıtalardan bir okyanusları aşırarak Amerika'dan, Kanada'dan, Avrupa'dan Türkiye'ye getirerek burada sunulan Dünya bütün çok bu küçük. tedavilerle buluşturuyorlar. Dünya çok küçük olunca artık okyanusların sözü olmuyor. Hepsi bir uçağa binmeye bakıyor neticede. Ve plastik cerrahide diyorsunuz ki uçağa binsinler, bize gelsinler. İşte bu noktada birazcık şimdi ayrıntılara girelim izleyicilerimize. Türkiye'de hangi plastik cerrahide hangi operasyonlar öne çıkıyor? Sizlerin elinde hani vücut bulan operasyonlarda neler önemli? Neden dolayısıyla sizler tercih edilesiniz? Bu noktaya gelelim istiyorum. Detaylarıyla konuşmaya hazırım. Ama sizin için önemlerden ben biliyorum, memeye özellikle çok önem veriyorsunuz. Çünkü bunun başka bir anlamı da var. Hani bütün kültürel boyutlarıyla, sağlık boyutlarıyla. İsterseniz ondan başlayalım. Arkasından da burun, işte diğer rekonstrüksiyon, dolgusu, yüz kaldırması vesairesi aklımıza gelecek. Tatu, dövme sildirmesi gibi çok ilginç konular. Yüz kaldırma ve diğer şeylerle asimetrik yüz gibi bunların da başlıklarını verelim izleyicilerimize. Hepsi üzerinden ayrıntılarıyla gitmek istiyorum. Ve burada da çok önemli olan doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğruların da altını çizelim hocam. Harikasınız. Hadi şimdi sırasıyla gidelim. Memenin ilk birinci sırada yeri var. Neden önemlidir meme? Meme aslında bir kimlik göstergesidir. Kadının dışa yansıyan en önemli kimliklerinden birisidir. Bu da özellikle meme kanseriyle ilişkili, meme kanseri hele şu dönem biliyorsunuz farkındalık dönemi meme kanseriyle ilgili. Memenin alınmasıyla birlikte yeniden yapılma ameliyatları yani rekonstrüksiyon ameliyatları sık uğraştığım konulardan bir tanesidir. Dünyada bununla ilgili tabii daha önceleri biraz daha sadece bir kısmın alınması ve kanserin tedavisi gibi bakılırken son yıllarda sadece alınması değil, alınan kısmın en iyi şekilde yerine de tekrardan koyulması, yeniden oluşturulması çok çok üst sıralarda yer alıyor. Çünkü vücut bütünlüğünü en ideal halinde devam ettiremezseniz sadece yaşamak değil, en üst kalitede yaşamak önemli. Vücut benlik saygısıyla, vücut bütünlüğüyle, kafadaki vücut imajıyla en ideal şekilde yaşamak önemlidir. Bu sebepten dolayı rekonstrüksiyonla birlikte hep düşünmek lazım bir tedaviye. Neler yapılır herhalde ikinci soru o olabilir. Bununla ilgili en sık kullanılan ya da başvurulan yöntem genelde silikon implantlarla memenin yeniden oluşturulmasıdır. Bunlarla çok zor olmayan çözümler çok rahatlıkla getirilir.
Peki hocam, yani burada şimdi diğerlerine şey yapmadan şuna girmek istiyorum. Evet, meme önemli. Mesela sizin gibi profesörün de değerli profesörün bu kadar yayınları olan, üstünde çalıştığı bir konu. Ama hani bu başka bir yerde yok mu? İnsanları alıp hani bir meme için sizlere getirmeyi hani gerçekten şey yapacak, öne çıkartacak olan şey ne burada? Farkımız nerede? Meme rekonstrüksiyonları diye konuştuk. Aslında plastik cerrahi neden bu yolculuğu yapıyoruz sorusu aslında gene gündeme gelecek. Plastik cerrahinin şöyle bir özelliği vardır. Birçok cerrahi branşta bu çok önemlidir ama plastik cerrahide uzmanlaşma, bir konuyla ilgili daha derin odaklanma ya da çalışma çok değerlidir. Bu sebepten dolayı da belli bir konuda eğer ideal uzmanlaşmış bir kişiye ulaşmaksa hedef, bu da hani seçmekle olacak olan bir şey. Çünkü bir ameliyatın niteliğine o yapan kişinin kendi niteliğini çok fazla oranda katar. Plastik cerrahide plastik cerrah sayısı kadar bazen bazı ameliyatlarda özellikle farklı yorumlar, farklar ortaya çıkar. O da muhtemelen seçimde ya da arayıp bulmakta bir kriter olabilir. Doğru cevabı bulmaya çalışıyorum ama söylediğiniz şeye aslında pek bunu cevaplamak bana biraz zor geliyor, bu sorduğunuz soruyu. Hep bu sandalyenin öbür tarafında oturunca insanlara hiç niye geliyorsunuz diye sormadığım için bu zamana kadar şu anda onun cevabını benim söyleyebilmem zor oluyor. Ama insanlar çokça gelir. Benim için hani kriter şudur, benim hoşuma giden şey, mutlu eden şey şudur. Bir şeyleri yapmak, onun sonucunda mutluluğu görmek, ardından da bazen en yakınında, en sevdiği insanları da refere etmesi veya onun ardı sıra tekrardan karşımda hani görmek o insanları odur. O zaman şimdi bu birazcık böyle diğerlerine gidelim. İnsanları hani doktorun imzası önemli demiş oldunuz aslında. Bu imzanın çok öne çıktığı diğer operasyonlara da bakalım. Bir buruna bakalım ve isterseniz sizin istediğiniz sırada devam edelim ama burun, botoks, dolgu, yüz kaldırma, asimetrik yüz, hemanjiyoma, dövme sildirme. Evet. Şu asimetriden bir girelim. Tamam. O kadar sık adı geçti ki asimetrinin. Simetri neden önemlidir? Aslında en önemli burada anahtar sözcük bu. Simetrik bir yüz çok 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 değerlidir. Çünkü bilinçaltından karşınızdaki kişiye simetrik bir yüz güçlü bir genetik altyapı mesajı verir. Bunun şöyle bir karşılığı vardır. Güçlü bir genetik altyapı, güçlü bir bağışıklık sistemi, ideal bir eş, çekici bir kişi anlamına gelir. O sebepten dolayı insanlar hep karşısında simetrik bir yüz arar çekici olarak. Yani o bizim bilinçaltımıza verilen bir mesajdır. Simetri. Asimetri olduğunda da tabii doğal olarak biraz daha kaçınılan bir konu haline gelir. Simetrik olmaması hali. Simetriyi arayış o yüzden kıymetlidir. Bu ister makyajla olsun, ister ameliyatlarla olsun, isterse botoks ya da benzeri yöntemlerle olsun simetri değerlidir. Bu asimetrik yüz sendromu diye biraz önce çıktı. Hemen onu da tamamlayayım. Doğuştan aslında az da olmayan oranda alt dudağın asimetrik olması, bunun tipik örneği Sylvester Stallone'dir. Herhalde şöyle bir aklınızda canlandırdığınızda alt dudağı hep tek taraflı olarak az miktarda hareket eder, öbür taraf daha çok hareket eder. Tipik bir görüntüdür. Tabii çok sayıda örneği de vardır Türkiye'de, dünyada. Çünkü oldukça sıktır görülme oranı.
ama çok dikkat edilmez. Bu doğuştan gelen bir özelliktir ve bunun da örneğin botoksla ya da benzeri bazı yöntemlerle eşitlenebilmesi mümkündür. Bu da benim çok kullandığım bir yöntemdir. Hatta bu da dünyada ilk olarak gene bana ait olan bir yayının, yazının konusudur, çalışmanın konusudur. Bu şekilde yüzün botoksla eşitlenmesi, dengelenmesi ya da simetrik hale getirilmesi yöntemi çok sık kullanılan bir yöntemdir. Peki. Sizinle konu başlıklarımız var. O zaman botoks dediniz. Botoksun üzerinden gidelim. Örnek resmimiz de var. Sizin operasyonlarınızdan paylaştığımız izleyicilerimizle. O botoks örneği de var. Sanırım bu birbirini bütünleştiriyor bu konu. Tamam. Şimdi botoksla ilgili ben sıkça sorulan sorulardan isterseniz birkaç örnekler üzerinden gideyim. Botoks ne zaman yapılmalı? En sık sorulan soru odur. Botoks ne kadar erken yapılırsa o kadar iyidir. İdeal yaş, hatta 20'li yaşların başı, hatta belki daha erken dönemdir. Çünkü şurada anahtar sözcük şu: hasar olmadan hasarın olmasını engellemektir botoksta anahtar nokta. Eğer bazı kırışıklıklar ortaya çıkmış ve o kırışıklıklar bir de iyice yerleştiyse onu artık geri döndürebilmek, yani bir nevi tedavi edebilmek çok daha zordur. Ama kazanımlar ya da kayıp olmadan bir takım şeylerin önüne geçilirse, hasarların önüne geçilirse çok daha iyidir, idealdir. Bir de hep sorulan şey, acaba zarar verir mi botoks diye söylenir. Botoks asla hani çok fazla sayıda çalışma vardır bununla ilgili. Bölgesel olarak olan bir ilaçtır. Vücuda yayılıp dağılmayan bir ilaçtır. O sebepten dolayı hasar ya da zarar, hatta çocukluk döneminde bile kullanımına ait herhangi bir olumsuz etki bildirilmemiştir. Çok rahatlıkla kullanılabilir. Evet, böyle hani ilk şey deyince operasyonlar dendiğinde, plastik cerrahi dendiğinde eskiden beri ilk böyle bir burun tabii ki akla geliyor. Burun çünkü aynı zamanda karakteristik. Hem sağlık tarafı var hem de yüzümüzün çok önemli bir imzası. Burunla ilgili gidersek elimizde sizden örnek resimler de var. Özellikle doğru bilinen yanlışlarla birlikte bu süreci anlatabilir misiniz? Burun ameliyatı ile ilgili rinoplasti diyorsunuz siz, çok havalı. Aynen. Rinoplastinin özelliği burun yüzün tam ortasındaki bir kısımdır, bir organdır. O sebepten dolayı burun ameliyatları çok önemlidir. Neden? Çünkü bakıldığı anda görülür. Burun asla hata affetmez. Eğer yanlış bir şey yaptıysanız onu saklayabilmeniz mümkün değildir burunda. Ve şöyle bir söz vardır rinoplastilerle ilgili. Bir rinoplasti, bir estetik plastik cerrahın en rafine ameliyatlarıdır. Yani en olgunlaştığı dönemde yaptığı ya da en yüksek birikimle yapılacak olan ameliyatlardır. Çünkü çok fazla ayrıntı vardır, çok fazla takip eden ardıl işlemler vardır. Bir tanesinde bir sorun olduğunda bu domino etkisiyle sorunlar ortaya çıkabilme riski vardır. O sebepten dolayı burun ameliyatları çok hassasiyet isteyen ameliyatlardır. Neyse, paniğe kapılmayın. Bu kadar böyle kara tablo çizdikten sonra rinoplastiler Türkiye'de inanılmaz çok sayıda yapılan ameliyatlardır. Çünkü biraz da coğrafyanın özelliği, burun yapısı oldukça karakteristiktir ve bir oranda da talep çok yüksektir. Çünkü hep akılda biliyorsunuz bir ideal güzellik normları vardır.
ideal güzellik normlarında da genelde hani bir tipik Anglo-Sakson görüntüsü çok sık olarak vurgulanır dünyada. E, O sebepten dolayı da bir belli buruna yönelme sebebi Türkiye'de de veya coğrafyada da çok fazla burun ameliyatı yapılmasına sebebiyet verir. Aklınız karıştı bu şeyden. Ne soracaksınız merak ediyorum. Yok, Yüz ifade. aslında şöyle bir konuya geleceğim. Şimdi bu arka planı yoğun dediniz ve hastanın daha sonra hani takip edilmesi de gerekir gibi bir noktaya geldi. Burada yani özellikle burun ameliyatları söz konusu olduğunda ileriki takip süreci ne kadar önemli? Bu takibin doktorla yapılabilmesi ya da hani emin ellerde hissetmesi hastanın ne kadar kendini ne kadar önemli, özellikle burun ameliyatı gibi bir konuda. Burun ameliyatı konusunda takip şöyle, ameliyatın eğer takibi ise söz konusu olan, ameliyat için ameliyat yaptıktan sonra ilk bir haftadan sonra çok yapılacak özel bir işlem yoktur. Genelde hani rutin kendi halinde bir iyileşme ya da ameliyatın bir nevi olgunlaşma safhası geçer. Özel bir takip söz konusu olmaz bununla ilgili. Sadece belki öneriler söz konusu olabilir. Dikkat edilmesi gereken şeyler neler olabilir? Ameliyat sonrası için. Hı hı. Ameliyat sonrası için bütün dünyada önerilen şey ilk özellikle 3-4 hafta için darbelere karşı korumaktır, çarpmamaktır gibi şeylerdir. Çok rutin şeylerdir. O da herkesin çok kolaylıkla yaptığı şeylerdir. Hani çok özel bir şey gerektirmez. Yani bunu kişinin nerede olduğunun bir önemi yoktur. İster hani 10 kilometre yakınınızda, ister 10 bin kilometre ötenizde çok özel bir şey yoktur. Eğer oysa soracağınız şey. Yani Şunu merak ediyorum hocam. Sonuçta bunlar insanların hassas olduğu konular. Hassas soruları ve böyle kendini güvenli ellerde hissetme duyguları oluyor. Diyelim ki geldi Türkiye'de sizlerin elinde Medik'te aracılığıyla gelerek ameliyatın oldu. Ülkesine geri döndü. Daha sonra hani aklına bir şey geldiğinde dikkat etmesi gereken şeylere baktığında ama orada sorular geldiğinde gene sizlere çok önemli sorularda ulaşabiliyor mu? Medik'te aracılığıyla bu güveni sizlerle sağlayabiliyor mu? Evet, ben beni hani bu halime getiren doktorun kanatları altındayım hala. Beni hani kesip biçip yollamadı duygusu var mı? Önemli olan o. Pratik olarak kontak mutlaka sürer. Aksi düşünülmez. Hı hı. Şeyle ilgili hani nasıl yapıyorsunuz pratiğinizde diye sorarsanız, teknoloji sayesinde artık her an neredeyse baş başa olabiliyoruz hastalarımızla. Genelde görüntülü görüşme videoyla bir soru olduğunda cevaplanır. Yapılacak olan hani işlem ilk bir haftadan sonra elle yapılması gereken ya da yapılacak bir müdahale anlamında ya da bir bakım anlamında özel bir şey yoktur. Tek başına bazen bir şey kısmı vardır. Burnun masaj, burun ameliyatlarından sonra veya belli hani rutin bakımları nasıl yapılır veya aklıma bir şey takılırsa sorabilir miyim kısmı. Onlar görüntülü görüşmeyle çok rahatlıkla olur. Hani pratik yaşamda şöyle söyleyeyim. Burada %90 hastalarımızda genelde bir hafta yeterlidir deriz. Bir haftanın akabinde de herhangi bir yakınımızda, yanımızda olmama sebebiyle yaşadığım pratiğimde bir sorun olmadı bu zamana kadar. Çünkü bir sorun varsa zaten ilk bir haftada bellidir durum. Yani majör sorunlar için söylüyorum. Ama onun haricinde tabii ki bu burnun şekillenme süreci, bu 6 ay, 1 yıl, 1,5 yıl gibi bir rinoplastilerde final görüntüye ulaşma süresi vardır. O süre gider ama o süreç içerisinde ihtiyaç olduğunda her zaman zaten kontak devam eder.
Bu arada izleyicilerimle paylaştım, yeniden paylaşmak istiyorum. Çünkü estetik ve yüzle devam ederken dolgu ve yüz kaldırmanın öncesi ve sonrası halleri var. Özellikle önde olan, gözde olan operasyonlardan Türkiye'de. Onlarda doğru bilinen yanlışlar gibi ya da dikkat edilmesi gereken konular gibi bir şeyiniz, öneriniz olabilir mi? Yüzde yüz kaldırma ya da dolguların önemi diye soracak olursanız, yüzün dinamik görüntüsünü sağlayan belli bir hacmi ve şekli vardır. Ama yıllar içerisinde yüz bu niteliklerini kaybetmeye başlar. Neler olabilir? Mesela göz altında, gözyaşı yolu denen bölgede erimeler olabilir, kaş altlarında erimeler olabilir, subkutan yağ dokusunda, deri altı yağ dokusunda, oradaki yağ yastıkçıklarında erimeler ortaya çıkar. Ve ona bağlı da yüz yer çekiminin de etkisiyle aşağı doğru kaymaya başlar. İçi boşalınca, hacim kaybedince. Eğer bu kaybettiği hacmi tekrardan yerine koyabilirsek, yüzde tekrardan o dinamik görüntüsüne kavuşur. Çünkü ideal yüz ya da işte estetik yüz diye bir tanım vardır. İdeal estetik yüzde bu simetriyi biraz önce bahsetmiştim. Sol ve sağ arasındaki simetri. Beraberinde bir de yüzün belli kısımlarının, örneğin bu V-shape şeklinde, mesela alt kısımlarının daha ince, üste doğru çıkan kısımlarının daha dolgun oval veya double OG denen şu kısmın da oluşan bir kıvrım, yüzü daha çekici gösteren ya da daha dinamik gösteren bir takım yüzle ilgili teknik ayrıntılardır. Bunların da hacimlendirilmesi gerek vücuttan alınan yağlarla, gerekse dolgularla ya da benzeri yöntemlerle hacimlendirilmesi yüzü çok daha cazip hale getirir. Tabii bu işin en cazip kısmı da şudur: bu tarz yapılan işlemler genelde günübirlik olarak yapılır. Günübirlik olarak yapıldığı için de ya da outpatient olarak yürütüldüğü için de dünyada çok yüksek oranda bir talep vardır bu konuya. Çünkü günlük yaşamda insanların nasıl diyeyim, iş yaşamı çok yoğunlaştıkça, insanların çok daha yoğun ortamda, yoğun çalışma ortamlarında olunca çok uzun süreler kendilerine bir belki ameliyat ya da benzeri şeylerde bazen çok uzun süreler tanımayabiliyorlar. O sebepten de dünyada estetik anlamında söylüyorum, biraz daha çok uzun süreler almayan işlemlere kayış var. Daha kısa sürelere kayış var. Evet. Şimdi buradan biraz daha zaten toparlamadan önce daha alt yapısı böyle esprili olacak bir konuya gelmek istiyorum. Böyle büyük özellikle hani aşklarla vesairelerle, adanmışlıklarla yaptırılan dövmeler var bazıları ve o dövmeler, o aşk ve adanmışlıklar bittiği zaman da geri alınmak isteniyor. Yani bazen aşkların peşinde böyle okyanus aşabiliyorsunuz. Bazen de o aşkı sildirmek için dövmesini, sanırım okyanusu geri gitmek de mümkün olabilir. Bu da sizin yaptığınız işlerden ve bu dönemde de gözde olanlardan biri. Çünkü belki hani yaptırdığı coğrafyada dövmeyi sildirmek istemeyen, hani başka özel sebeplerle uzak yerlere gitmeyi de tercih edebilecek kişiler var. Nasıl oluyor bu dövme sildirme işlemi? Ve bu arada ben daha yeni bir yerlerde okumuştum. Kanada'da da sıkıntılı konulardan biri. Dövmeler farklı güzel yapılabiliyor ama dövme sildirme işlemlerinin de burada bayağı yani iyi yapılamadığına dair daha da yeni enteresan bir yazı okumuştum. Onun üzerine geldiği için özellikle sormak istedim. Bir tane örnek resim var. Oradan da yola çıkarak anlatabilir misiniz nasıl yapılıyor? Aslında dövme, teknik olarak baktığımızda dövmelerle ilgili şöyle: eğer profesyonel dövmelerse belli standart derinlikte olduğu için bunlarda bir takım lazerler, Q-switch özellikle lazerlerle farklı renkler veya farklı sonuç alınabilir diyeyim ben kısaca. Hemen hemen neredeyse her renge yönelik farklı lazer çözümleri vardır. Ama sorun eğer profesyonel dövme değilse,
Yani biraz daha derinliği kestirilemeyen şekilde yapıldıysa o zaman bazen bu lazer ya da benzeri yöntemler fayda etmeyebilir. Bu sefer o dövmeyi uygun şekilde çıkartma devreye girebilir. İşte o zaman dediğiniz gibi eğer zorunluysa bu cerrahi olarak da dövmenin çıkartılması devreye sokulabilir. Her ikisi de mümkündür veya kombinasyonlar da mümkündür bunların yapılması. Netice itibariyle dövmeye göre karar verilebilir belki de, öyle diyelim. Ama çıkartmak mümkündür. Mümkündür. Sizin de bu aralar gözlü operasyonlarınız arasında yer alıyormuş bilgisi vardı elimde. Şimdi şöyle derleyip kapatmak istiyorum bugünkü yayınımızı. Mediktileri TVC Sağlık, TVC Health kuşağını. Evet, Türkiye eli doktorları, ondan sonra özellikle plastik cerrahi alanındaki bilgisi, bu konudaki yayınları ve dolayısıyla doktorların operasyonları, işlemleriyle çok öne çıkan ülkelerden biri. Sağlık turizmi için o açıdan baktığımızda da hani böyle sunduğu koşullar, ayrıca Türkiye'nin diğer doğal güzellikleri ve orada sunulan hizmet, ki bu mesela Medict'in alıp da sizi götürdüğü, orada bütün her şeyi, bütün sağlık sistemini, bütün süreci, tedaviyi sizinle birlikte yaptığı ve her şeyin arkasında durduğu süreçler gibi. Şimdi bunlardan da baktıktan sonra bir şey daha kalıyor elimizde: para. Evet, sağlığın hani en önemli şeyleri var, bir de işin maddi tarafı var. Maddi tarafından baktığımızda bu tür operasyonlar için Türkiye avantajlı mı? Öyleyse neden? Sadece kur avantajı mı var, yoksa başka bir şey daha var mı? Kur avantajı, evet, söylediğiniz en önemli kısmı. Ne yazık ki belki de. Türkiye ile ilgili kısım ne yazık ki tabii. Hem avantaj hem dezavantaj. Bakıldığınızda hani döviz, hani euro veya dolar bazında dünyaya göre oldukça avantajlı. Çok ciddi avantajlı. Ama sormak istediğim şu: doktorun özelliği, doktorun emeği aslına bakarsanız hani Türkiye açısından, hani oradaki rakamlarla baktığınızda aşağı değil mi? Önemli olan o. Yani doktorun işi ve doktorun kendisinin değeri nerede? Bu sadece uluslararası para birimlerine baktığınız zaman da mı hani Türkiye'yi aşağıya çekiyor maliyet açısından? Aslında hani maliyet değil de Türkiye'nin hani Türk lirasının değeri bağlamında baktığınız zaman ülkenin geneli neyse oradaki hizmetlerin bütününe baktığınızda daha düşük bir maliyetle belki elde etmek mümkün oluyor. Yani sonuca bakmak gerekiyor. Türkiye'de sonuçları, cerrahi, genelde özel olarak da estetik plastik cerrahi sonuçları dünyada çok üst sıralarda. Hizmet kalitesi olarak özellikle hizmet sektörü de bunun içerisine eklenince, sağlığın içerisine, Türkiye'de yani bu konuda ağırlama konusunda Türkiye oldukça iyi biliniyor turizm bağlamında. Bunu bir de sağlıkla birleştirdiğinizde hem çok iyi sonuçlar sağlık anlamında, hem çok konforlu sonuçlar. Tabii de bunu güvenceyle de birleştirdiğinizde bu söylediğiniz gibi ideale ulaştıran bir takım çözümler, idealleri sunan, hepsi bir arada olunca çok iyi sonuçlara ulaşılıyor. Avantajı da tabii ki çok önemli bir cazibe haline geliyor. Kolay adım attıran bir hale dönüşüyor. Profesör Doktor Tonguç İsken, çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz. Bu konuda, önemli plastik cerrahi konusunda, hem operasyonların hangilerinin öne çıktığını Türkiye'de, neden Türkiye'nin gözde bir ülke olarak bu noktaya geldiğini sizlerle konuştuk. Ama en önemlisi de şu operasyonlar hangileri önemli, doğrular, yanlışlar, bunlarla ayrıntıları paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum yeniden. Sizi ben bir operasyon ortasından çıkardım biliyorum. Şimdi yeniden koşa koşa. Ortasından çıktım değil de sabahtan itibaren şu ana kadar
Üst üste birkaç ameliyat vardı girdiğim. Koltuğa oturduğum zaman ancak yorulduğumu anlayabildim. O zamana kadar o adrenalin etkisiyle çok iyiydi. Ne zamanki koltuğa oturdum o zaman hissettim galiba biraz yorulmuşum diye. Ama işte sizin bu adrenaliniz zaten hastalarınıza o en başından, program başından beri söylediğiniz özel imza var ya, işte o imza ve başarı olarak geri dönüyor zaten. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet sevgili izleyiciler, Medict ile TVC Sağlık, TVC Health kuşağında bu hafta plastik cerrahide ayrıntılarla yayınımızı gerçekleştirdik. Sağlık alanında uluslararası operasyonları ve tecrübeleriyle öne çıkan Medict ile bu kuşak her hafta pazar günleri Kanada Eastern Time Doğu saatiyle 11'de ve aynı anda Türkiye'de de Türkiye saatiyle 18'de yayına giriyor ve dünyanın her tarafından izlenebiliyor. Yeniden görüşünceye kadar sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.